Merhaba, Think Talks'ta Endüstri ve Sistem Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Eylül Damla Gönül Sezer. Hocam aslında hem Yeditepe Üniversitesi mezunusunuz hem çok gençsiniz ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanısınız. Sizden böyle bir cümle alsak neden Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapsınlar? Neden burayı tercih etsinler? Aslında şöyle açıklayabiliriz bunu. Araştırma konusunda sizi geliştirecek, size farklı kapılar açabilecek, farklı pozisyonlarda, farklı yerlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde çalışmış insanlarla bir arada olma imkanınız oluyor. Bu da size yeni bir kapı açıyor. Ve çalışmaların da belli bir standartın altına düşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız yayınları daha çok Q1 yayını, yani ilk %25'lik dilime giren yayınlar olarak değerlendirirler bölüm içerisinde. Böyle olmadığı zaman aslında çok da beğenilmez. Dolayısıyla belli bir standartın üstünde her zaman kendinizi tutmanız gerekiyor. Bu standartı yakalamak için de tabii ki bilgi, birikim, aynı şekilde mühendislik kültürüne de tabii ki aşina olmanız gerekiyor. Bunların hepsini sağlayan ve kapsayan bir eğitim veriliyor. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi almayı gerçekten öneriyorum. Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisansüstü programları 10 yıllardır devam eden bir program aslında. Hem yüksek lisans hem doktora seviyesinde hem de bütünleşik doktora imkanı da sunmakta. Burada verilen eğitimde aslında sadece endüstri mühendisliği değil, tabii isminde geçtiği gibi sistem mühendisliği nosyonlarını da tanıttıkları için ve anlatımlar bunun üzerine olduğu için ve akademik kadro da aslında hem endüstri hem de sistem mühendislerinden oluştuğu için aslında bizi diğerlerinden ayıran en büyük özellik bu. Bunun üzerine kurulu diyebilirim. Yani endüstri deyince akla zaten birçok şey geliyor. Bir de sistemin eklenmesi. Aynen öyle, aynen öyle. Sistem mühendisliği yaklaşımlarının da anlatılıyor olması ve endüstri mühendisliğinin de farklı alanlarının çalışılıyor olması bizi diğerlerinden ayıran bir özellik. Hocam yüksek lisansta altyapı gerçekten çok önemli. Biraz altyapısından bahsedersek laboratuvarlardan. 3 laboratuvarımız bulunmakta. Benzetim laboratuvarımız ve aynı şekilde otomasyon yapılan bir bütünleşik üretim laboratuvarımız mevcut ve aynı şekilde yine başka bir laboratuvarımızda da benzer alanların çalışıldığı yazılımlar bulunmakta. Bu tür altyapıların hepsini öğrencilerimiz istedikleri zaman kullanabilmekteler. Zaten derslerimizin hepsinde de yazılım tabanlı ilerliyoruz aslında. Bu nedenle de uygulamayı direkt ders içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinde öğrenciler görmüş oluyorlar. Ardından tez aşamasında da kendileri bir uygulama yaparak aslında tamamlamış oluyorlar. Dolayısıyla yazılımlarımız her zaman güncel, mevcut, dünya mühendislik standartlarına uygun şekilde devam ettirilmektedir. Ki hocam yapılan araştırmalardan, projelerden, varsa yapılan konferanslardan da biraz bahsedelim mi? Tabii. Daha çok TÜBİTAK 1001 ve sanayi Ar-Ge destekli projeler ilerlemekte. Hatta şu an yürürlükte olan benim bir TÜBİTAK 1001 projem var. Ben sistem mühendisiyim. Dolayısıyla sistem mühendisliği alanında sistem dinamiği üzerinde çalışıyorum. Ama farklı alanlarda çalışan hocalarımız da mevcut. Yöneylem üzerine çalışan hocalarımız var. Benzetim üzerine çalışan hocalarımız var. Dolayısıyla farklı alanlarda optimizasyon üzerine çalışan hocalarımız var. Farklı alanları bir arada yürüten bir bölümümüz. Dediğim gibi sanayi ve Ar-Ge işbirliğiyle de yürüyen projelerimiz mevcut. Zaten web sitesine girip baktıklarında akademik kadromuzda da herkesin aslında proje odaklı çalıştığını ve projelerinde mutlaka yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de içerisini kapsayacak şekilde yaptıklarını görecekler. Benim projemde bir yüksek lisans, bir doktora öğrencimiz şu anda çalışmakta bursiyer olarak. Dolayısıyla her zaman amacımız öğrencilerimizi projelerimize katmak. Sanayi ayağıyla da olabilir, Ar-Ge ayağıyla da olabilir ya da tamamen araştırma projelerinde. Peki işbirlikleri de var mı hocam? Çünkü sanayiye çok da vurgu yaptınız. İşbirliği aşamasında masada olduğu durumlar var ama onun haricinde şu an direkt söyleyebileceğim bir şey yok ama lisans seviyesinde devam eden bazı anlaşmalarımız var. Aslında onların da tohumu yüksek lisans ve doktora seviyesi içinde bize yardımcı oluyor. Her iki şeyde var değil mi hocam? Tezli ve tezsiz var mı? Bizde tezli yüksek lisans
programı var. Doktorada da burs imkanımız var. Biz diğerlerinden ayıran bir diğer özellik de bu aslında. Doktora programımız tamamıyla burslu. O yüzden bunun da göz ardı edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Sadece ama akademik kariyer yapmak için gelenler yoktur diye düşünüyorum. Çünkü hocam endüstri mühendisliği de yine tasarım ayağı, bakış açısı ayağı önemli bölümlerden biri olduğu için aslında mesleki anlamda da gelip yüksek lisans... Gayet doğru bir noktaya değindiniz. Bizim çokça çalışan yüksek lisans ve doktor öğrencimiz ve mezunumuz oldu şimdiye kadar. Dolayısıyla programımızı ayarlarken de çalışan öğrencilerimize de uyabilecek programlar yapmaya özen gösteriyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Ve çokça da mezunumuz var. Doktoradan da mezunumuz var. Yüksek lisanstan da zaten sayıca oldukça fazla mezunumuz var bu şekilde. Evet, geri dönüşler alıyorsunuzdur mezunlardan değil mi? Çünkü uzun yıllardır var diye de bahsettiniz. Aynen öyle. Endüstri ve sistem mühendisliği yüksek lisansı. Evet. HİTEP'de. Evet. Hem yurt dışında doktora yapan öğrencilerimiz oldu. Hem yurt içinde farklı pozisyonlarda artık karar verici olarak çalışan mezunlarımız mevcut. Aynı zamanda da akademisyen olarak çalışan mezunlar da mevcut. Mesela ben buradan mezunum, doktoram buradan. Birçok arkadaşım var birlikte çalıştığım ve ardından İstanbul'un belli başlı üniversitelerinde şu anda akademisyen olarak çalışan arkadaşlarımız mevcut. Kadroya da daha sonra ekleniyor diyorsunuz. Peki hocam yine kadroda iş dünyasından da hani çünkü biraz aslında hani o da farklı bir bakış açısı getirdiği için evet akademik kariyer almış birinin elbette ki ders vermesi çok önemli ama bazen hani o iş dünyasından gelen tecrübelerini aktaran kişiler de kadroda var, tabii ki oluyor. Yarı zamanlı hocalarımız oluyor. Onlar danışmanlık şirketlerinde çalışan ya da kendileri danışmanlık yapan genelde hocalar oluyor. Dönem dönem tabii ki onlardan da yardım alıyoruz, destek alıyoruz. Çünkü farklı seçmeli derslerimiz var. Geniş bir yelpazede ders alanımız var. Dolayısıyla da farklı kişilerden de yardım almamız tabii ki gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Rica ederim. Ben Verdiğiniz teşekkür bilgiler için. ederim. Hoşça kalın.